İyi günler arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kırma yeşil zeytin yapıyoruz. Uzun bir süre dursa bile bozulmayacak kırma yeşil zeytinimizin yapımı çok kolay arkadaşlar. Tadını, lezzetini çok beğeneceksiniz. Artık hep kendiniz yapmak isteyeceksiniz. Kırma yeşil zeytinimizin yapım aşamalarını görmek için videomuza geçelim. Yıkanan zeytinlerin suyu süzüldü. Şöyle bir kaseye su dolduruyoruz. Ben şöyle bir mermer buldum kolay kırabilmek için. Zeytinimizi koyuyoruz ve mermerle vurup çıtlatıyoruz. Bakın böyle. Bir kere vurmak yeterli. Bütün zeytinlerimizi kırıyoruz. Suyumuzun içine koyuyoruz ki zeytinler dediğim gibi kararmasın. Zeytinlerin hepsini kırdık. Şimdi kavanozlara doldurmaya başlıyoruz. Kavanozumuzu doldurduk. Şimdi 4 kaşık kaya tuzu koyuyoruz. Şöyle kaşın ucuyla da koyalım. Çok az da su ekleyelim. Sonra bir tane de separatör takalım ki zeytinleri boşaltırken kapağa zeytinler düşmesin. Kavanozda kalsın. Kavanozumuzu doldurduk. Şimdi de 1 litrelik kavanozumuza zeytinimizi koyuyoruz. Buna da şöyle 1,5 kaşık kaya tuzu koyalım. Kavanozumuzun kapağını kapatalım. Bunu da kapattık. Zeytinlere yeni kapaklar kullanın. Şöyle küçük olanların üstüne taşmasını engellemek ve kapağımıza gelmesini engellemek için küçük kapaklar koyuyoruz veya tahta şişlerden gergide yapabilirsiniz. Separatörleri kesip kavanoza göre ayarlayabilirsiniz. 2 gün boyunca sularını dökmüyoruz. Kendi sularında bekliyorlar. Kırma yeşil zeytinlerimiz 2 gün bekledi. İlk koyduğumuz sularını süzdürüyoruz. Bakın nasıl acı bir su çıktı.
Diğerini de hemen süzdüreyim. Yemyeşil bir su. Ben diğerlerine de döktüm. Kavanozların hepsinin suyunu döktük. Şimdi de tuzlarını koyuyorum. Mutlaka zeytinlere iyi su koyun. Çeşme suyu maalesef onları eritiyor. Ya kaynayıp soğumuş çeşme suyu ya aratılmış su. Şöyle bir parmak kalacak kadar bırakıyoruz. Üzerine küçük kapaklar koyacağız. Küçük kapakları üstlerine yerleştirip kapaklarını kapatalım. Ben onları daha sonra iyice sıkacağım. Kavanozumuzu kapatalım. Zeytinlerimin çabuk olmasını istiyorum. O yüzden her gün sularını değiştireceğim. Tekrar tuz koyup ağzını kapatacağım. Zeytinlerimiz artık tatlandı bakın. Hepsini bir kaba alıp sularını süzdürüyoruz. Öncelikle bir yemek kaşığı organik tuzum var. Ondan koyuyorum. Taze limon suyumun yarısını koyuyorum. Ve zeytinyağı bir çay bardağı kadar ve karıştırıyorum. Sürekli her su değiştirmede tuz koyduğum için çok fazla tuza ihtiyacı yok. Benim zeytinim Kalamata zeytiniydi. O yüzden biraz uzun sürdü olması. Kavanozlarımıza doldurmaya başlayabiliriz. Tadı çok güzel oldu. Ben tuz koymadan da çok severim zeytini. Tuzsuz yerim. Diğer kavanozlarımı da dolduruyorum. Servis tabağımıza da zeytinimizden koyalım. Bakın hiç erime, yumuşama yok. Çok güzeller. Diğer kavanozları doldurmaya devam edelim. Üstlerine biraz daha yağ koydum. Birazcık da limon ekliyorum. Dilimi koyacaktım. Unutmuşum. Şimdi kapatıyorum. Zeytinlerimiz yemeğe hazır bakın. 2 yıl 3 yıl bile dursa hiçbir şey olmaz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.